Bahis Analiz Merkezi'ne hoş geldiniz. 29 Ekim Çarşamba bülteniyle karşınızdayız. Çarşamba gününde iki tane İtalya, bir tane Fransa maçımız var. Son dönemi flash takımı Como Verona'yı ağırlayacak. O maça değineceğiz. Formsuz Roma Parma'yı ağırlayacak. Detaylarına bakacağız. Ve Velodrome da bence Avrupa'nın en zor deplasmanlarından birine gidiyor. Marsilya Angers ağırlayacak. Canlı tahtamız ve player tercihlerimiz her zaman olduğu gibi var. Her gün saat 4'te analiste karşınızda oluruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve hadi gelin İtalya'nın güzide yeri Como'ya gidelim. Öncelikle biraz Como'yu konuşalım. Como tam bir proje takımı şu anda ve bu projenin kalbine de Cesc Fabregas yerleştirildi. Bir sezon Como'da futbolcu olarak oynadıktan sonrasında teknik direktörlüğe getirildi. Como'yu dünya çapında çok ciddi zengin iş adamları ortak şekilde satın aldılar ve burayı bir proje takımı haline getirdiler. Bu projenin sonucu da hem Como şehrinin bir turistik bölge olması nedeniyle futbolla birlikte daha da rehavet görmesi hem de Como'nun Juventus gibi, Milan gibi, Inter gibi İtalya'nın nezih takımları arasında girmesi. Projenin tamamı bu. Bu proje içerisinde ihale yani hissedarlarda Thierry Henry, Arsene Wenger gibi büyük futbol modelleri de var. O yüzden buna uygun transferler de yapılıyor. Son dönemde Morata oraya gitti. Nico Paz çok formda. Yani Como ayakları üstüne basan ne yaptığını bilen bir takım baktığımız zaman. Lige de öyle başladılar. Lazio 2-0'la geçtikten sonrasında Bologna deplasmanında 1-0 mağlup oldular. Ve o günden beri yenilmiyorlar. Ondan sonra oynadıkları 5 maçta 3 beraberlik, 2 galibiyet aldılar ama Fiorentina, Atalanta, Juventus gibi takımlarla oynadılar. Son maçta Juventus'u 2-0'la geçmeyi başardılar. Verona cephesine baktığımızda ise Verona'da işler hiç iyi gitmiyor. Baktığımız zaman şu anda 17. sıradalar. 7 maçta hiç galibiyetleri yok. 4 beraberlik, 3 mağlubiyetleri var. 7 maçta sadece 2 gol atarken kalelerinde toplamda 9 gol gördüler. Gidemeyen bir Verona var baktığımız zaman. Maça baktığımızda benim bu maç üzerindeki ana tercihim Como'nun uçtan uca üstün bir oyun oynayacağı yönünde olacak. Ee, Ana tercih maç sonucu bir, yani analist mantığında gün hedefimiz için maç sonucu bir, biraz daha yüksek oran isteyenler için ise maç sonucu bir ve karşılıklı gol yok öneriyorum. Yani burada Verona'nın gol atabileceğini düşünmüyorum. 1-0, 2-0 bandında bir Como galibiyeti bekliyorum diyebilirim. O yüzden yani burada Verona'nın hücum varyasyonuna hiç güvenmediğimiz için ikinci söylediğimde yüksek oran isteyenler için değerlendirilebilir diyelim ve hadi gelin yakın bölge olan Roma'ya geçelim. Bakalım orada neler konuşacağız. Roma Parma'yı ağırlayacak. Roma cephesine baktığımızda şu an 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikleri var. 7 maçta 7 gol atarken kalelerinde 3 gol gördüler. Şu anda ligde 4. sıradalar. Bir maçlar eksik Sassuolo mücadelesi daha oynanmadı. Dediğim gibi ben videoyu erken çekiyorum biraz. Baktığımız zaman Parma cephesinde 7 maçta bir galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet var. 7 maçta 3 gol atıp kalesinde 7 gol gören bir Parma var. Şimdi Roma cephesinde sürprizler yaşandı. Özellikle UEFA'da Viktoria Pilsen'e 2-1 mağlup oldular. Ondan öncesinde de Lille kendi sahalarında 1-0 mağlup olmuşlardı. Yani Roma'da bir tutukluk var Gasperini'yle. Aslında iyi bir form grafiği yakalamışlardı. Yani iyi bir form grafiği dediğim senaryoda 1-0, 1-0, 1-0'larla giden bir Roma vardı. Ama Parma yani rakip Parma hiç güven vermiyor. Roma için artık bir reaksiyon mücadelesi olmasını bekliyorum ben. Bu maç özelindeki benim ana ve net tercihim 1 ve 3.5 alt yönünde olacak. Yani Parma'nın hücumuna hiç güvenmiyorum. Roma'ya da aslında hücumuna güvenmiyorum ama artık Olimpico'da bir şeyleri yoluna koyma vakti. Çünkü üst üste 3 maç kaybettiler toplamda. Inter'e de yenildiler ligde. Yani iç sahada taraftarıyla barışacak bir Roma olmasını bekliyorum. Çünkü Lille iç sahada yenildiler, Pilsen'e iç sahada yenildiler. Baktığımız zaman hani galibiyet serisi bozuldu bir noktada. O 1-0'lar gitti. Inter'e 1-0'la iç sahada yenildiler. Yani son 3 maçını Olimpico'da kaybeden bir Roma var. Parma bunun için uygun rakip olduğunu düşünüyorum ben. Biraz da oranı yükseltmek için 1 ve 3.5 altı çok ideal geliyor. Bu şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Her gün saat 4'te analizle karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Telegram grubumuza da bekliyoruz diyelim ve hadi gelin son maçımıza geçelim. Avrupa'nın bence en zor deplasmanlarından biri. Videonun başında da söylediğim gibi Velodrome'da Marsilya Angers ağırlayacak. Şimdi baktığımız zaman Marsilya şu anda ligde lider durumda. 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetleri var. 21 gol atarken kalelerinde 7 gol gördüler. 18 puanları var. Angers cephesine baktığımızda ise Angers'i daha önce de değerlendirmiştik.
Hani bence Fransa Lig 1'de olmaması gereken takımlardan biri. Yüksek ihtimalle de zaten lig sonunda ya düşmemeyi oynayacak, son maçlarda kurtaracak kendini veya da Lig 2'ye dönüş yapacak. 8 maçta bir galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetleri var. 8 maçta 4 gol atarken kalelerinde toplamda 12 gol gördüler. Şimdi Marsilya, De Zerbi ile beraber biraz da set oyununu benimsemiş bir takım. Özellikle Velodrom'da hem set oyununda kaptırdıkları toplarla da üçüncü bölge baskısıyla çok hızlı geri alan bir Marsilya var. Ortalama baskıda topu geri alma süreleri 4,2 saniye falan. Yani o yüzden burada Ange'nin eli ayağı dolaşacak bir maç olabilir. Ange cephesine baktığımızda sadece sezon başında Paris FC'yi 1-0'la geçtiler. Daha sonrasında mağlubiyet, beraberlikte giden bir Ange var. Paris'e 1-0 yenildiler. Rennes ve Metz'le 1-1 berabere kaldılar. Lyon'a 1-0 yenildiler. Brest'e 2-0 mağlup oldular. Strasbourg deplasmanında 5 yediler. Son maçta ise sürpriz yaparak Monaco ile 1-1 berabere kaldılar. Ange'nin oyununa hiç güvenmiyorum. De Zerbi'nin Marsilya'sına ise çok güveniyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon'a 2-1 yenildiler ama gene de öne geçmeyi başardılar ilk yarıda ve atak oyunlarından taviz vermediler. Benim bu maç üzerindeki ana tercihim 1 ve 1,5 üstü yönünde olacak. Biraz daha zorlamak isteyenler 1 ve 2,5 üstü Marsilya tarafından 3 gol bekliyorum. Ya bu maç 4'e 5'e gidebilir Marsilya cephesinde. Anje çok büyük bir hezimet yaşayabilir diye düşünüyorum. Hadi gelin bir de canlı tahtamız ve player tercihlerimize bakalım. Orada neler çıkacak karşımıza. Canlı tahtamızda Juventus Udinese'nin Juventus'un gollerini takip edeceğiz Kenan'lı. Strasbourg Auxerre'de Strasbourg'un gollerini takip edeceğiz. Celtic Falkirk'te ise ilk yarı Celtic'in golü oranı gelince değerlendireceğiz. Player tercihine baktığımızda ise Nico Paz Como mücadelesinde ya gol ya asist yapacağını düşünüyorum. Marsilya Angers mücadelesinde ise Mason Greenwood'un bir gol atacağını düşünüyorum. Her gün saat 4'ten de size karşınızda oluyoruz. Yarın saat 4'te buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Telegram'a bekliyorum.